Bebekten sonra ilişkileri etkileyen, özellikle de ilk senede önemli etkisi bulunan bir konu doğum sonrası depresyon. Araştırmalara baktığımızda bebek sahibi olan kadınların %85'inin, erkeklerin ise %30'unun doğum sonrası depresyona sahip olduklarını, bunu deneyimlediklerini görüyoruz. Pek çok nedeni var. Aslında anlamak çok zor değil. Bu kadar büyük bir değişimin yaşandığı, bu kadar çok hormonal değişimlerin, fiziksel değişimlerin yaşandığı bir süreçte böyle bir sıkıntı yaşanması aslında sürecin normal bir parçası olarak bile görülebilir. Bu kadar yaygın, bu kadar sık olduğu için. Bunun daha fazla yaşanmasına sebep olan nedenlere baktığımızda ilk başta hormonal sebepleri söyleyebiliriz, fiziksel değişimleri söyleyebiliriz. Evet, kadınlarda özellikle çok ciddi hormonal değişiklikler oluyor. Erkeklerde de hormonal değişiklikler oluyor bebek sonrasında ama kadınlarda çok daha fazla oluyor. Ve bu hormonal değişimlerin sebebi aslında tamamen dünyaya getirdiğiniz canlıyı hayatta tutmaya, ona bakım vermeye, onun ihtiyaçlarını gidermeye, işte onun tehlikede olup olmadığını, güvenliğini algılayıp onun güvenliğini sağlamaya yönelik hormonlar aslında gelişmiş oluyor. Bunlar zaten son derece zorlayıcı olurken bir yandan da toplumsal olarak da bazı zorluklar, bazı baskılar bu süreçte gerçekleşebiliyor. Dolayısıyla işte anne eğer şöyle bir ortamda yaşıyorsa, çocuğu besleyebildim mi, çocuk işte ağladı, onun ihtiyacını giderebildim mi, ondan sonra sütüm yetiyor mu vesaire gibi zaten sürekli sorgulamaların içinde hormon değişimlerinden dolayı. Bir de etraftan böyle bir baskı varsa, işte anneye bu yeterliliği, yetersizliği sürekli sorgulanıyorsa kişi kendi içerisinde daha yetersiz hissetmeye, kendini daha fazla suçlamaya ve daha depresif hissetmeye başlayabiliyor. En önemli etkiler aslında bu fiziksel değişimlerden kaynaklanıyor. Yine doğum sonrasında kişi öncesine göre fiziksel olarak değişmiş oluyor. Daha fazla işte kilo almış oluyor. Uykuları kesintiye uğruyor sıklıkla. Bütün bunlar kişinin duygularını, davranışlarını, düşüncelerini önemli ölçüde etkiliyor ve depresyona kişiler, özellikle kadınlar bu süreçte çok daha açık bir konuma gelebiliyorlar. Doğum sonrası depresyon her ne kadar bu sürecin ayrılmaz bir parçası gibi görünse de ondan korunmak ve bu süreci daha konforlu geçirmek mümkün. Bunun nasıl olacağını yine aslında araştırmalardan öğreniyoruz. Bu süreçteki stresi, korkuları, kaygıları, endişeleri eşle paylaşmak, bu konuda sohbet edebilmek direkt olarak doğum sonrası depresyonu daha az hissetmeye yardımcı oluyor. O yüzden sizler de yaşadığınız stresle ilgili mutlaka bunu eşinizle paylaşmaya ve bu konuda sohbetler yapmaya ihmal etmeyin. Bir diğer öneri yardım istemek ve yardım için bir alan açmak. Tabii ki eşlere yine. Çoğu zaman bu süreç işte annenin tek sorumluluğu, annenin asıl bakım veren olması gerekli diye düşünülerek eşlerden yardım istemekte geri duruyor anneler. Mutlaka her konuda yardım isteme kanalını açık tutmak önemli bir iyileştirici faktör. Bir diğer faktör de buna izin vermek. Çünkü pek çok anne hem işte toplumsal cinsiyet rolleri sebebiyle böyle öğrendiği için babaların bunu yapamayacağını, bu konuda yetersiz olacaklarını düşünüyor veya baba herhangi bir sürece dahil olduğunda onun becerisini yetersiz buluyor ve daha çok bu bütün işleri, bütün sorumluluğu kendi üzerine alma eğiliminde oluyor. Halbuki bununla ilgili çok güzel bir araştırma var. Biz hani bu kadar mükemmel olduğunu düşünüyoruz. Anne ile bebek iletişiminin, değil mi? Süper, sonsuz iyi olduğunu düşünüyoruz. İşte bebek ağlar ve anne onun neye ihtiyacı olduğunu düşünür diye düşünüyoruz. Hisseder, ihtiyacını giderir o anda diye düşünüyoruz. Halbuki araştırmalara baktığımızda böyle olmadığı ortaya çıkıyor. Bir bebek ağladığında anne onun neden ağladığını %80 oranında aslında anlayamıyor ve hatalı tahminlerde bulunuyor. Bebek ağladığında işte diyelim ki acıktığını düşünüyor ama bebek acıkmamış oluyor. Gazı var diye düşünüyor ama bakıyor ki gazı da yokmuş. Anne bu iletişim içerisinde o kadar meşgul ki yine de biz en iyi iletişimin anne ile bebek arasında olduğunu düşünüyoruz. %80 oranında ilk etapta hatalı olmasına rağmen annenin ihtiyacı anlamak için gösterdiği çaba,
Yanlış anladığında onu onarmak için verdiği emek, bu iletişimin hayatımızda bildiğimiz en kusursuz, en mükemmel iletişim olduğunu bize göstermiş oluyor. Aynı imkan dolayısıyla babalara da verilse, babalar da bu konuda bu deneyimi yaşamak için, bu beceri geliştirmek için bebekle yeterli vakti geçirseler, onlar da gerçekten çok iyi bir iletişime sahip olabiliyorlar ve bu konuda da oldukça başarılı olabiliyorlar. Dolayısıyla anne bebek iletişiminin kusursuzluğu annenin mükemmelliğinden, anlayışından değil, bebekle iletişiminde gösterdiği çabadan, emekten ve bir hata yaptığında bunu onarma becerisinden geliyor. Aynı imkan babalara da verilse babalar da benzer şekilde bu beceriyi geliştirebilirler ve bebeklerle daha kusursuz bir iletişim kurabilirler. Doğum sonrası depresyondan korunmanın yollarından bir tanesi de dinlenmek. Fiziksel olarak birazcık bebekten çok kısıtlı da olsa kısıtlı zamanlarda ayrılabilmek, yorgunum diyebilmek, dinlenmeye ihtiyacım var diyebilmek, uyuyabilmek, biraz yürüyüş yapabilmek, kafa dağıtıcı bir aktiviteyle ilgilenebilmek doğum sonrası depresyona oldukça iyi geliyor. Başka fiziksel aktiviteler de olabilir. Meditasyon gibi, pilates gibi, işte küçük hafif sporlar gibi fiziksel rahatlamayı sağlayacak aktivitelerde oldukça iyi geliyor. Spesifik bir araştırma var. Babaların annelere yaptığı masajın doğum sonrası depresyona çok iyi geldiğini biliyoruz. Profesyonel bir masajdan bahsetmiyorum. Omuzları ovmak olabilir, ondan sonra ayakları ovmak olabilir, saçları okşamak olabilir. Küçük hafif bir masajın, babanın anneye yaptığı bu masajın doğum sonrası depresyona çok iyi geldiğini biliyoruz. Bu süreçte beslenme de önemli. Beslenmeye dikkat etmek, size iyi gelen sağlıklı bir beslenme rutinini takip etmek yine doğum sonrası depresyonu azaltan faktörlerden biri. Son olarak da yardım istemek önemli. Dışarıdan yardım istemek, sosyal destekten veya işte bir bakıcıdan yardım alıyor olmak da oldukça önemli. O süreçte sahip olduğunuz sorumluluklar ve zorunluluklar ikinizin de fiziksel gücünü aşabilir. Bu süreçte sürece katılmak isteyen tabii ki bunun da sağlıklı sınırlarını belirleyerek anneanneler, babaanneler, bakıcıların sürece dahil olması doğum sonrası depresyona oldukça iyi geliyor. Ne demişler? Bir çocuğu büyütmek için bir köy gereklidir.